Murat Kaymakçı hocam İç Anadolu'nun en iyi okuyucularından biri olabilir. Lütfen analiz yapar mısınız? Kimmiş acaba İç Anadolu'nun en iyi okuyucusu? İç Anadolu'nun en iyi Yunus Koşar Bozlak. Yine haber gelmiş dostun elinden. Bakalım. Yunus Koşar kim? Hiç duymadım. İlk defa duyacağım. Epey de takipçisi var YouTube'da. Bağlamadaki yalnız şurada şeylere bakarsanız, vurgulara, normalden daha fazla koma olduğunu görürsünüz. Çok acayip. Şuraya bakın. Haber gelmiş yine dostum elinden. Biraz aksın sonra geri döneceğim. Sevdiğim durmaya gelesim demiş of. Vay demiş. Bergüzar göndermiş de zülfüm telinden telinden. Saldım haberden bilesin demiş. Vay demiş. Şimdi buraya kadarını şöyle bir geçelim, hadi gelin. Gayet güzel. Haber gelmiş yine dostum elinden. Giriş. Giriş kısmında bu tarz hani bir bozlak okuyorsanız tabii ki bir haykırışa sahip olmak zorundasınız. Bu geleneksel okuyuşta var ve gerçekten çok değerli, çok kıymetli. Hani ülkemizin en büyük böyle kültürel hazinelerinden biri konuştuğumuz şey. O nedenle çok dikkatli de konuşmak istiyorum her zaman. Çok da saygı duydum, çok da beğendiğim bir tarz. Bu stilin okumuşunda şöyle bir problem var. Şimdi okuyucunun aslında okumasında, sesi tuttuğu, parlattığı yerde bence hiç problem yok. Ses pırıl pırıl geliyor. Ama bu haykırışın içinde gerilim varsa, yani gerilimle karışık, bu bölgenin biraz sıkıldığını hissediyorsanız ses istediğiniz gibi davranmıyor aslında. İstediğin gibi davranmaması, o yukarıya çıktığı not var. O ilk notta aslında sesin geriliminden kaynaklı kontrol birazcık kaçmaya başlıyor. Bakın. Ve birazcık da fazla dişlere doğru geldiği için harfi çok fazla geliyor. Bakın. Üst üste o bölgenin tamamı aşağı kadar kırılarak kontrolsüz şekilde dağılarak geldi. Bunun sebebi girişteki gerilim. Çok gergin. Yüksek volüm, tamam açık ağız ama gergin bir yüz ve gergin bir gırtlak. Şimdi bu gerilim hiçbir zaman size iyi sonuç vermez.
Volümlü okumak gergin okumak değildir. Güçlü okuyabilirsiniz. Diyafram nefesinizi kontrol ederek daha nefesli okumak başka bir şeydir. Burayı yani sıkmaktan kastım boğarak sıkmak değil ama germek kontrolü zayıflatan bir şeydir. Okuyucunun girişteki yaşadığı problem bu. Gerilimli bir giriş yapıyor. Ve ondan sonra da bence harfler dahil hepsi kırılarak düşüyor. Fakat sonrasında aynı şeyi yaşamıyor. Bakın izleyelim. Sevdiğim durmaya Tam açık. gelesin demiş Bakın bu şu. Şimdi çarpmaların iki yönü var. Konservatuarda işte Allah rahmet eylesin Erol Uras'la çalışırken şöyle derdi. Bunu iki şekilde yaparsınız. Ya içeriden yaparsınız ya yüzle yaparsınız. Yüzle yaparsanız yüzünüz şöyle sürekli bütün hareketleri yüzünüz ve vücudunuzla verirsiniz. Okuyucu eğer böyle alışarak geldiyse bu böyle devam eder. Ama bu görsel olarak çok iyi bir görüntü vermez. Bir yerden sonra okuyucu için de sürekli bunu sallayarak çarpma yapmak yorucudur. Yorucudur. Kontrolü kaybetmenizi sağlayabilir. Bu bakımdan burada okuyucuların benim tavsiyem içeriden bunu döndürmeleri. İçeriden dönebilecek bir şeyi neden diye bunu vurarak yapıyorsunuz. Bu bir alışkanlık. Çok küçük yaşlarda başlar ve sizinle devam eder. gelesin demiş vay demiş. Nefis bir kafa geçişi. Gerçekten harikulade. Duyguyu çok güzel veriyor. Ayrıca çok açık ve temiz bir sesi var okuyucunun. Net. Bergüzar göndermiş de zülfün telinde Nefis. telinde Nefis. Nefis. Yani şu bütün olarak ifade gerçekten harikulade. saldım haberden bilesin demiş. Tamam. Buraya kadar gene vücut salınımı da yerinde. Vay demiş. İşte tam dediğim şey bu. Bu fazla. Bir daha yakalayın. Bakın izleyin. O çarpma. Bütün çarpmalar vücudun sürekli hareketinden dolayı kafanın dağılmaya başladı. Nerede bundan önceki mükemmel kontrollü çarpmalar? Buradaki bu yüzle beraber. Yani bunu kullanmak pek faydalı değil. Pek işe yarayacak değil. İçeriden döndürün daha iyi. Bir daha gelsin ve devam edin. Yani çoğu zaten hafif ton dışına da oynayarak gidip geliyor. Yani müthiş. Aynı okuyucunun bir saniye sonraki bütün genel performansı harikulade. Vay demiş. Bakalım yapacak mı onu? Demiş. Yapmıyor bir daha zaten aynı çarpmayı. Sonra bir daha bölüm var. Gelsin. Aynı gerilim var mı girişlerde bakalım. Böyle haber sarmış kaşları karam. Burası daha kontrollü ama. Yine de gergin ama daha kontrollü. Tazelendi gibi yürekte yaram. Bir tık fazla ama Vay yaram. bu mükemmel ya. Ya şu ifadeler böyle pamuk gibi nefis. Geçişler harikulade. Yunus Koşar. Yerden haber gelmiş. Ben nasıl duram baba. Burası zaten mükemmel ifade. Oradaki numara çok güzel. Bu arada gitar falan girdikten sonra okuyucu rahatlamaya başladı. Sound'u duymaya başladıkça çok daha iyi okumaya başladı. Ez günler içinde gelesin demiş. Belli ki sahnede çok enstrüman kullanarak çalmaya alışkın. Vay demiş. Demiş.
Evet. Bence çok güzel. Genel olarak da çok başarılı. Sadece bir iki tane şey o kadar. Sevgi selamlar.